Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Egi Loso. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, iyiyiz. Hemen sorumuza başlayalım. Mezoterapi nedir? Şimdi mezoterapi konusuna girmeden önce aslında kısaca cildin yaşlanma sürecine bir değinmek lazım. Şimdi bunun nedeni şu, biz mezoterapi ne için yapıyoruz? Aslında cildi güzelleştirmek için yapıyoruz. Ya bütün dünyada yani bayan nesli tükenmeyeceğine göre dolayısıyla biz aslında mezoterapi oldukça her gün kullanmamız gereken bir şey olduğunu anlatacağım. Şimdi mezoterapinin kısaca girmeden önce ben şimdi ciltte şöyle anlatacağım. Cilt aslında ne? Cildin yaşlanma sürecini biz durdurmak için biraz da mezoterapileri kullanıyoruz. Şimdi cilt yaşlandığı zaman ne oluyor? İşte ciltte istenmeyen kırışıklıklar oluyor. Cilt renk tonu eşitsizliği yapıyor. Ve biz zaten 25 yaşından sonra ne yapıyor? Cilt kalınlaşmadığı için biz her sene %1-1,5 kolajen kaybediyoruz. O kolajeni yerine koymak için biz cildi olağanüstü herhangi bir şeyler beslemezsek ne yapıyor? Cilt giderek ne yapıyor? Yaşlanma belirtisini daha kolay gösterir hale geliyor. Bir de biz burada işte mesela uygun beslenmiyorsak, işte sigara, alkol kullanıyorsak, aşırı sıcakta, soğukta, rüzgarda yapıyorsak, güneş koruyucu kullanmıyorsak ne yapıyor? Daha fazla cildimiz yaşlanmış oluyor. Şimdi biz aslında bütün dünyada biliyorsunuz bir kadın masasında ne yapar? Servet yatar. Çünkü neden? Biz güzel olmak için her şeyi, önümüze gelen her şeyi alıp kullanıyoruz. Ama işte sorun orada şu. Biz her şeyi alıp kullanmak için değil. Bizim cildimizin ihtiyacımız olan her şeyi uygun bir şekilde biz cildimizin ihtiyacını karşılayabiliyorsak onlara servet ödemek zorunda kalmayız. Şimdi neden biz mezoterapiyi buna bağlamaya çalışıyorum? Çünkü şöyle bir şey. Bizim kullandığımız kremler olsun, bizim kullandığımız ürünler olsun ne yapıyor? Maalesef cildin sadece en dış tabakasında etkisi var. Biz şimdi dış tabakasını düzeltiyoruz ama biz zamanın etkisine karşı koyamıyoruz. Sürekli cilt yaşlanıyor, cilt altındaki yağ dokuları, cilt altındaki bağ dokular onlar da zayıflıyor zamanla. O zaman biz cildin altına bir şey koyamadığımız sürece ne yapacak? Üstten biz kaportayı düzeltmekten başka bir şey yapmıyor olacağız. Dolayısıyla biraz da bu yola bu fikirden yola çıkarak mezoterapi geliştirilen bir ürün. Biliyorsunuz bu 1952 yılında Fransız bir doktor bunu icat etmişti. Michel Pistor biliyorsunuz zaten öyle. İcattan sonra ama şöyle bir şey, Fransa'da bu halen ağrı tedavisinin bir parçası olarak görülüyor. Ama Fransa ve bunu ne yapıyor? Sigortalar karşılıyor. Ama Fransa haricindeki yerlerde bu böyle değil. Biz artık daha çok böyle kozmetik dermatolojide, daha çok böyle medikal estetikte biz bunu daha çok kullanmaya başladık. Ne zamandan itibaren? 2003 yılından itibaren. Çünkü biz bunu baktık ki evet, cildin üstüne sadece bir şey sürmek bize yeterli olmuyor. O zaman cildin altını da beslememiz lazım. O zaman cildin altını beslemek için ne yapmamız lazım? İstediğimiz ürünü, istediğimiz miktarda, uygun ortamda ve sistemik dolaşıma girmediği için, sistemik herhangi bir yan etkisi olmadığı için az bir ürünle daha çok etki sağlayabilmek için biz mezoterapiyi geliştirmiş olduk yani. Hocam mezoterapi sıklıkla uyguladığımız bir uygulama. Ben de klinikte çok uyguluyorum. Mezoterapide özellikle tercih ettiğiniz ilaçlar neler? Şimdi mezoterapide çok fazla ürün var. Şimdi bunlarla belli başlı ürünlerini deyince piyasada bir sürü ürün var. Niye biz bunu belli başlı ürünleri niye anlatmak zorunda hissediyoruz? Çünkü bunun nedeni şu. Mesela genç güzel bir kız geliyor diyor ki abi benim cildim çok pürüzlü. Benim cildim şöyle. Ben bunun daha parlak olması ya da pürüzsüz olmasını istiyoruz ya da gözenekli. diyor. Ya da gözenekle sıkılaştırmak istiyoruz diyor. Ama piyasada o kadar çok ürün var ki kişi bunu bilmediği için, içinde ne olduğunu bilmediği için aslında istediği ürünü yapmıyor. Bambaşka bir uygulama yapıyor. Bu sefer ne istediği sonucu alabiliyor, hasta da memnun kalmıyor ve yanlış uygulama sonrası bir sürü istenmeyen yan etkiler ortaya çıktığı için biz aslında ürün olarak neyi kullanmak istediğimizi bizim kendimizin de bilmesi lazım. Hastanın da bilmesi lazım. Ürünün doğru olması lazım. Tabii ürün doğru olması lazım. Katmanın doğru olması lazım. Katmanın doğru olması lazım. Aynen öyle. Şimdi şöyle örnek veriyorum yaşlı bir kadın geldiğinde ben ona tamam hyaluronik asit içeren ürünler kullanabilirim. Ama ben ona daha çok böyle mezoglow, daha cildin üst katmanında kalacak bir şey uygulama yapmam ki. Çünkü neden? Ben kadında istediğim sonuç ne? Daha derin katmanı beslemek. O zaman ben daha çok cilt sıkılaştırıcı ürüne doğru yönelmem gerekiyor. Yani bizim hastalarımız bunun bilincinde olursa, ne istediğini bilirse daha iyi sonuç alır, daha mutlu olurlar. Bu yüzden onu kısaca anlatmak lazım. Şimdi biliyorsunuz hyaluronik asit bütün bizim derimizin temel bileşeni sayılır. Yani ciltte nem tutuyor, su tutma kapasitesi yüksek bir ürün, oldukça sevdiğimiz bir uygulama. Dolayısıyla bütün mezoterapi uygulamalarının içinde aslında bir baz görevi görebilir. Dolayısıyla ben cildime nem kazandırmak istiyorum diyorsa hyaluronik asit ön planda kullanıyoruz. Çapraz bağsız. Tabii çapraz bağsız. Öyle. DMA kullanabiliyoruz ama biz bunu ne yapıyoruz? Daha çok cilt sıkılaştırmak için biz kullanıyoruz. Oldukça yaşlı hastalarda 30-35 yaşından sonra biz DMA kullanabiliyoruz. Bazen genç hasta vardır, gıda biraz da sarkması vardır. O zaman ben bunu toplamak istiyorsam, toparlamak istiyorsam
buraya da kullanabiliyorum. Yani ben şimdi şöyle konuşuyorum. Bir kişi için sadece bir ürün bahsetmiyorum. Yani aşağı yukarı neyi ne olarak birden fazla ürünü birden doğru fazla tercih ürün etmek. olmasını biz onu kombine kokteyl şeklinde yapabiliyoruz. Bu yüzden mezoterapi bizim sevdiğimiz uygulama. Çünkü ne? Kişinin ihtiyacına göre, kişinin işte cilt durumuna göre, kişinin yaşına göre, kişinin işte yaşam standartlarına göre, yaşama şekline göre, beslenme alışkanlığına göre biz kişiye göre uyarlayabildiğimiz için biz bu mezoterapiyi seviyoruz. Mesela demin bahsettik işte glikolik asit. Ne yaptık? Biz işte cildi gözenekleri sıkılaştırmak istiyoruz. O zaman genç kızlarda glikolik asit seçeceğim ki ne yapması lazım? Gözenekleri şey yapsın, renk ton eşitsizliği düzeltsin. Akneleri de kurutsun isteyebiliyoruz yani. Başka hangi ürünler var? Kolajen bazlı ürünler Kolajen bazlı ürünler var tabii ki. Onlar hepsi gene temel mantık. İşte nükleik asitler var. Onlar Amino olmazsa asitler, olmazlar tabii peptitler. amino asitler var. Onlar da ne yapıyor? Cildin bir canlandırıcı kokteyl gibi bir şey bu. Yani biz şimdi cildimiz ne? Yaşayan bir organ. Yani biz bunu ne kadar inkar etsek de bu apayrı kendi başına bağış sistemi olan, kendi başına dolaşım olan bir organ. O zaman biz organı canlandırmak için amino asitleri toplu bir şekilde kullanabiliyoruz. Bir de hani lipolitik ürünler de var biliyorsunuz. Ben işte hani ne yapıyorum? İşte gıda eritmek istiyorum ya da ne bileyim sıkılaştırmak istiyorum dediğimizde bu tarz ürünleri kullanabiliyoruz tabii ki. Peki mezoterapinin kullanım alanları biraz değiniriz ama biraz daha açabilir miyiz? Şimdi şöyle mezoterapi hani dediğimiz gibi çok geleneksel bir tedavi yöntemi. Yani çok eskiden beri kullandığımız hayatımızda olan bir şey. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Biz aslında mezo demek ne demek? Derin alt katmanı yani bir bağ dokunun tedavi şekli bu. Mezoterapi adı üstünde. Dolayısıyla biz bağ dokuda ne yapıyoruz? Cildi gençleştirmek için kullanabiliyoruz. Dekolte bölgenin gençleşmesi için kullanabiliyoruz. Aynı zamanda ciltte renk ton eşitliğini düzeltmek için kullanabiliyoruz. İşte akne tedavisinde kullanabiliyoruz. Daha sonra özellikle saç tedavisinde kullanabiliyoruz. Aktif saç dökülmesi varsa işte saç dökülmeyi durdurmak amaçlı da kullanabiliyoruz. Yani bunun birçok kullanım alanları var. Mezoterapi deyince insanlar yüz diye algılıyor ama mezoterapiyi vücudun her yerinde, Her yerinde derinin kullanabiliyor. olduğu her Bir işte yerde mesela diz kullanabiliyoruz. kapağı gençleştirmek için kullanabiliyorsun. İşte el üstü şey yapmak için. Aslında bizim derinin mezoderm o tabakasına verdiğimiz her tedavine mezoterapi diyebiliriz. Derinin olduğu her yerde mezoterapi Aynen, var öyle, diyebiliriz. kullanabiliriz. Tabii ki öyle. Peki hocam bu sıklıkları ne olmalı? Yani 15 gün, 20 gün, 25 gün? Şimdi şöyle bunun böyle kullanım alanları yani kişiye göre değişir, yaşa göre değişir, cinsiyete göre değişir. Kişi mesela çok sigara kullanıyordur. O zaman biz ne yapmıştık? Glutatyon içeren ürünleri daha çok tercih etmemiz lazım ki hem detoks yaparken cilt renk ton eşitliğini de düzeltsin diye biz bu ürünleri seçiyoruz. Şimdi mesela saç için konuşmak gerekirse saçta biz ne yapıyoruz? En kısa aralığı 1 haftayla 10 gün olacak şekilde tercihen 2 haftada bir ortalama 6-8 seans kadar önerebiliyoruz. Şimdi mezoterapiler genellikle ne yapıyor? Seanslar şeklinde yapılır. Yani tek seansta biz bunu olağanüstü bir sonuç beklemiyoruz. Çünkü neden? Birinci yapılan mezoterapinin amacı nedir? O organ dokuyu onarmaktır. Ondan sonra onun üstüne inşaat ettiğimiz her şey ne yapacak? Yani kalıcı, ilerleyici iyileşmeyi sağlamak içindir. Dolayısıyla saç için az önce bahsettiğim gibi saçta ne yapıyoruz? İşte ortalama 10 gün, 1-2 hafta aralıklarla 6-8 seans kadar yapabiliyoruz. Mesela ben yağ dokuyu eritmek istiyorsam, yağ dokunun kendi hani erime süreci var ve tekrar hani oluşma süreci var. Dolayısıyla biz bunu 6-8 haftada bir olmak üzere 3-4 seans kadar yapabiliyoruz. Başka ne olabilir? Dekolte gençleştirme şeyinde yaşa göre değişir bu tabii ki. Kişinin cinsiyet durumuna da göre değişir. 3 haftada bir olmak üzere 3-4 seans kadar da yapabiliyoruz gibi. Ya da zaten sadece detoks amaçlı yapıyoruzdur. O zaman haftada bir amaçlı da haftada bir bu detoks. Ara seans öneriyorsunuz. 6. ayda bir idame dozu yapılabilir. Onu öneriyoruz. Tabii ki mesela saç için konuştuk biz işte 6-8 seansı tamamladık. Ondan sonra ayda bir olmak üzere ya da 3 ayda bir olmak üzere idame seansları yapabiliriz. Şimdi özellikle lipolitik ajanlarda biz bunu çok seviyoruz. Ne yapıyoruz? Kişi bunu yaptıktan sonra kişi eğer kilo almazsa bu bir kalıcı bir işlemdir. Ama kilo alırsa, başka bir şey olursa, hormonal problemler olursa ne yapıyor? Ara seanslarla biz bunu kalıcı hale getirmek için uğraşabiliriz. Ege hocam son trend bir uygulama var. Evet. Aslında siz de kliniğinizde uyguluyorsunuzdur, biz de uyguluyoruz. Kök hücre mezoterapi ile uyumu. Şimdi kök hücre mezoterapiyle uyumu hani daha az önce anlattığım gibi mezoterapi zaten bizim orta alana vermemiz gereken en temel tedavi yöntemimiz. Biz ne yapıyoruz? Çoklu mikro enjeksiyon şeklinde kullanıyoruz biz bunları. Dolayısıyla aldığımız ister biz kök hücre yağ dokusundan elde edelim, ister biz bunu başka bir bağ dokudan elde etmiş olalım. PRP ile beraber şey yapmış oluruz. Yani aslında PRP kök hücresi farklı şeyler biliyorsunuz. Yani biz bir şekilde onu mezoderm tabakasına gönderebiliyorsak zaten yani biz bir de şöyle bir şey sistemik dolaşıma ulaşmadığı için işte hepatik dolaşımdan atılmadığı için az ürünle olabildiğince geniş bir alanda çok güzel uygulamalar yapılabiliyoruz. Biz de kliniğimizde çok oldukça sık kombine edebiliyoruz. Çok merak edilen kısaca bir açıklayabilirsiniz. Gebelik ve emzirme döneminde yapılabilir mi? Şimdi gebelik ve emzirme döneminde çok fazla tercih etmiyoruz. Bunun nedeni şu. Çünkü gebelerde gerçekten bunun üzerine çok fazla yapılmış bir çalışma yok.
Bu yüzden biz gebelerde çok fazla öneremiyoruz ama tabii ki hani saç için uygulama yapılabilir. Biz bunu hani PRP olarak yapabiliriz onu. Yani ya da işte kişinin hani ne olabilir? Biz sonuçta kişide hani kötü bir ürünler kullanmıyoruz. CE sertifikası olan hani uygun ürünler kullanıyoruz, iyi ürünler kullanıyoruz. Dolayısıyla gebelerde kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ama bu kesin kontraindikasyon demiyoruz. Ama sonuçta gebelikte iyileşme, cildin iyileşme süreci de farklı bir şey. Mesela biz gebelerde lipolitik ajanlar kullanamıyoruz. Çünkü ne yapıyor? Ciltte iyi bir iyileşme sağlamıyor. Ve sonuçta ne yapıyoruz? Yağ dokusuyla ilgili bir işlem yapamıyoruz. Çünkü ne? Otomatik olarak bu fet üzerinde de etkisi var. Dolayısıyla biz hani o tarz şeyleri biz hani yolu ne diyeyim? İyice deneyip yani iyice hastayla konuşarak o şekilde planlamaya çalışıyoruz. Aslında ağrıya bağlı doğum indüklediği için de biz onu şöyle bir şey, son çok trimestrlerde önerilmiyor. de çok fazla kullanmıyoruz. İlk trimestrlerde yani yapmak için aslında bu tarz işlem yapmak istiyorsak ikinci trimester en uygun alan. Onun haricinde geri kalan şeylerde çok fazla öneremiyoruz. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı Egi Los oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.